Biz Cenab-ı Allah'ın milletvekili olmak istiyoruz yani. Ona talibiz inşallah. Peki Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok. Akhisar. Doğru. O biraz söylesene. Oy vermek bir insana vekalet veya İmam Şafii'ye göre velayet vermek demektir. Vekil olarak tayin ettiğiniz kişi sizin adınıza yasama faaliyetinde bulunur. Hatta sizin verdiğiniz yetkiye dayanarak ülkeyi savaşa sokma kararı bile alabilir. Peki nedir bu yasama faaliyeti ve İslam'ın yasamaya bakışı nedir? Yasama kelimesinin kökeni Moğolca'ya dayanır. Kanun ve hüküm koyma yetkisi anlamındaki yasak sözcüğünden türetilmiştir. Osmanlı dönemi sözlüklerinden Nimetullah Ahmed'in lügatinde yasa kelimesinin İbn Kesir'in de Maide suresinin 50. ayetinin tefsirinde bahsettiği Cengiz yasalarına dayandığı ifade edilmektedir. Yani kökeni itibariyle yasama kelimesi İslami değildir. Çünkü vahye dayanmamaktadır. Bunun yerine İslam'da teşri' kelimesi kullanılır ki teşri' yetkisi asıl olarak Allah ve Resulüne aittir. İbn Kesir Maide suresinin 50. ayetinin tefsirinde teşri' yasama konusuyla alakalı şu bilgileri nakleder. Nitekim cahiliye halkı da böyle kendi görüş ve keyifleriyle koydukları şeylerle hüküm verirlerdi. Nitekim Tatarlar da kendileri için yasaklar koyan Cengiz Han'dan aldıkları şeylerle karar verirler. O da onun Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık ve diğer şeylerden aldığı kanunlar mecmuasıdır. Onda sırf kendisinin görüş ve arzularıyla aldığı birçok hükümler de vardır. Onun çocukları bunu Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine üstün tuttukları kanunlar kabul ederler. Onlardan bunu kim yaparsa o kafirdir. Allah'ın ve Resulünün hükmüne dönünceye kadar katli vaciptir. Ondan başkasıyla ne az ne de çok hüküm verilmez. Said Havva da ilgili ayetin tefsirinde yasa kelimesinin dayandığı Cengiz yasalarına işaret ederek Allah'tan başkasının hüküm ve kanunlarına uymanın şehadete zarar vereceğini ifade eder. Zemahşeri de ilgili ayetin tefsirinde hüküm kelimesini ikiye ayırarak ilme dayanan Allah'tan gelen hüküm veya cehle dayanan şeytandan gelen ve reddedilmesi gereken hüküm olarak hükmü ikiye ayırdığını ve Müslümanların buna göre muamele etmesi gerektiğini işaret etmektedir. Yine bir başka tefsir olan Savfetü't Tefasir'de Sabuni merhum Seyyid Kutup'tan alıntı yaparak şehadet kelimesine Allah'tan başka kanunlar koyanların kullara itaat etmek anlamında olacağı için bunların reddedilmesi gerektiğine ve Allah'ın ve Resulünün koyduğu İslam'ın hükümleri dışında hiçbir hükmü kabul etmeme ve ona göre yaşamama gerektiğine dair alıntı yapmaktadır. Son olarak Bursevi tefsirinde Allah'tan başka kanun yapma yetkisinin kimseye ait olmadığını ifade ederek Allah'ın kanunlarının her çağa hitap ettiğini ifade etmektedir. Alimlerimizin de ifade ettiği gibi dinimizin kanun ve yasama konusundaki tavrı çok açıktır. Osmanlı'dan sonra İslami bir yönetim bulamayan Müslümanlar 1950'lerden sonra siyaset yoluyla bazı kazanımları elde etmeye yöneldiler. Lakin ülkenin sistemi laiklik gibi İslam'a aykırı ideolojiler üzerine kuruluydu. Yani bu sistem Müslümanların inançlarından taviz vermeyi gerektiriyordu. Bazı Müslümanlar gasp edilmiş haklarımızı geri almak maksadıyla tavizler verilmesini caiz gördüler ve sisteme yasama erki olarak dahil oldular. Bilhassa milli görüş ile yükselen siyasal İslam akımı iki şerden en hafifi gibi görerek parti kurdu. Peki ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Yani iki kötülükten en hafifi tercih edilir kaidesi nedir? Kısaca bir inceleyelim. Bir İslam anayasası olan Mecelle'nin 29. maddesinde yuhtaru ehven-i şerreyn, ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. Yani iki şerden en hafif olanı tercih edilir şeklinde bir kaidedir. 28 ve 27. kaideleri de yine bu kaideyle ilintili kaidelerdir. Bu kaide bir fıkıh kaidesidir ve diğer bütün fıkıh kaideleri gibi bu kaidede zanni bir bilgi doğurmaktadır. Oysa yasa ve kanun gibi Allah'ın hükmüne dair meseleler yukarıda alimlerin de naklettiği gibi itikat ve inançla alakalı meselelerdir ve burada bize yakini, kat'i bir bilgi gerekmektedir. Çünkü Allah'a iman etmek demek sadece onun varlığını kabul etmek değil, ona itaat, onun otoritesine itaat ve onun hükümlerini kabul etmek anlamındadır. Kaldı ki bu kaideye göre hareket edilecekse bile sadece zaruret durumlarında bu kaideyle hareket edilebilir. Zira asr-ı saadetten Ammar bin Yasir'in ikrah durumunda bu kaide gibi bir kaide ile hareket etmiş olması gibi. Ülkemizde kimse oy verme konusunda ölümle tehdit edilmemektedir. Yani mülci veya gayrimülci bir ikrah durumu söz konusu değildir. Bu konuda Mecelle şerhlerinde şöyle bir misal verilir. Gemisinde yangın çıkan biri yüzme bilmediğinde ne yapmalıdır sorusuna İmam-ı Azam yüzme bilmemesiyle geminin batması durumundaki ölüm senaryosu aynı derecede zararlı olduğu için
kişiye bu konuda bir tavsiyede bulunulmaz. Bu konuda kişi muhayyer bırakılır. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu konuda İmam-ı Azam'a muhalefet ederek suya atlaması caiz değildir. Çünkü bir kötülüğü kasten tercih etmesi, kesin olan bir hatayı yapması caiz olamaz. Yine buna benzer bir örneği minareden düşme konusunda alimler vermektedirler. Yani laik düzene maruz kalıp dini yaşayamamak bir zarar ise aynı şekilde bu sistemin içerisine girip gönüllü veya gönülsüz sistemin içerisinde İslam'dan taviz vermek de yine aynı şekilde bir zarar durumudur. İki tane zarar söz konusudur. O halde ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlarda ne yapmayacağımızı kesin olarak biliyorsak eldeki kesin olan veriyle hareket etmek en sağlıklı olandır. Bunun için Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in fetvasıyla hareket edip haramlara girmemek, yani kesin olanı yapmak gerekmektedir. Ehven-i şerreyn konusunda Necaşi'ye sığınan sahabiler de sık sık örnek verilmektedir. Sahabilerin adil oldukları için bir yöneticiye sığınmalarıyla ona itaat etmeleri aynı şey değildir. Mesela bugün siyasi bir parti sisteme sığınıp koruma talep etmiyor. Aksine onlara itaat ediyor. Biz sahabilerin Necaşi'ye itaat etmediklerini, hatta ilk görüşmede bile onun önünde eğilmediklerini biliyoruz. Hatta Necaşi ile kardeşi arasında çıkan bir iktidar çatışmasında sahabilerin fiziki olarak bu çatışmaya katılmadıklarını, sadece Necaşi'nin zaferine sevindiklerini biliyoruz. Bu sevinme tıpkı Rum suresinin girişindeki sevinme gibidir. Elhasılı tertemiz sahabileri günümüzün laik sistemine angaje olan Müslümanlara delil yaparak kirletmemeliyiz. Zira biz haram konusunda itaatin caiz olmadığını hem Maide suresinin 2. ayetinde hem de İbn Teymiye'nin Mardin fetvası olarak bilinen Tatar fetvasından biliyoruz. İbn Teymiye Mardin fetvasında beldeleri kafirler tarafından işgal edilen Müslümanların kafirlerin kanunlarıyla hükmetmesinin caiz olmadığını nakletmektedir. Burada elbette ki asıl sorun kanunların kafirlere ait olması değil, kafirlerin kanunlarının İslam'ın kanunlarına aykırı olmasıdır. Dikkat ederseniz burada da kötünün iyisi diye bir algı söz konusu değildir. Zaten her meselede kötünün iyisi ya da iki şerden en hafifi diye hareket ederek karar vermiş olsaydık, Müslümanların tarihinde hiçbir yerde bir dik duruş veya net bir tavırın olmaması, her zaman iki kötüden en azına razı olduklarını görmemiz gerekirdi. Bu zaruret ve çok zor durumlarda, ikrah durumlarında caiz görülen bir meseledir. Son 20-30 yılda oy veren Müslümanların kötünün iyisi, bunları seçmeyelim de kafirler mi başa gelsin diyerek hareket ederek oy vermeleri Müslümanlara ne kazandırdı? 2003 yılında ABD Irak'ı kötünün iyisi dedikleri bir hükümetin eliyle işgal etti. Bugün 1,5 milyondan fazla Irak'ta şehit, 4 milyondan fazla da yetim var. 2004 yılında Avrupa Birliği'ne uyum için TCK'da zina suç olarak sayılmadı. Müslümanlar 2 rakı fabrikasının 18'e çıkartılmasıyla övüldüler. Son 20 yılda faiz hep arttı. 2011'de Mısır'daki Müslümanlara laiklik tavsiye edildi. LGBT görünürlüğü arttı. Son 20 yıl içerisinde kumar ve şans oyunlarında dünya üçüncülüğüne kadar yükselindi. Demek ki seçtiklerimizin köprüyü geçene kadar sabredelim demeleri yalanmış. Haramlar her geçen gün daha fazla artmış. Evet, belki de asıl soru şu: liderin dindarlığı mı, ülkenin dindarlığı mı? Lider İmam Hatipli ve her yerde İmam Hatip lisesi açıyor ama İmam Hatip nesli deist oluyorsa, lider içki içmiyor ama içki tüketimi artıyorsa, liderin eşi başörtülü ama halk içerisinde başörtüsü tahrif edilmiş durumdaysa, lider Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor ama partisindekiler bile pudra şekeri çekip rant kovalıyorlarsa, liderin dindarlığı ne kadar önemlidir? Örneğin Emevi halifelerinden veya Osmanlı padişahlarından içki içenler bile vardı ama halk sokakta İslam'a göre, şeriata göre yaşıyordu. O halde öncelikli olan halk, yani toplumdur. Bu durumda kim oy vermemeye vebal diyebilir ki? Kim oy vermeyelim de falancalar mı başa gelsin diyebilir ki? Böyle diyenler eğer hala anlamadılarsa anlatmaya devam edelim. Sizce siz seçmen misiniz yoksa seçemeyen misiniz? Değiştirilmesi teklif dahi edilemez şeklindeki bir ifadeden bahsedip sonra da milli iradeden ve halkın iradesinden bahsetmek ne kadar mantıklıdır? Şöyle de soralım. Parti liderlerinin dayattığı adayları seçmek, seçmen olmak mıdır? Halkın yarısından fazlasının oyunu alanlara darbe yaparak sürekli darbelerle anılan bir ülkedeki halk seçmen midir? O halde seçmen değil, ne yazık ki seçemeyenleriz. Halk seçse de halkın dediği değil, ülkeyi kuran kurucu değerlerin dediği olmaktadır. Yani Allah'ın dediği olmadığı gibi halkın da dediği olmamaktadır. Bazılarının şöyle dediğini duymuşsunuzdur. Siz 80'leri, 90'ları veya öncesini görmediniz. O zamanlarda Allah demek bile yasaktı ve bugünlere kolay gelinmedi. İslam adına bedel ödeyen herkesten Allah razı olsun. Lakin dün solculardan ve İslam düşmanlarından baskı gören Müslümanlar bugün muhafazakarların eliyle baskı görmeye devam ediyorlar. Furkan Vakfı, Nurcular, Süleymanlılar, Kalemder, Tevhid Dergisi, Akabe Vakfı bunlar baskı görmüyor mu?
sırf iktidara oy vermedikleri için muhafazakarlar tarafından bastırılmıyor mu? Tek fark dün copu tutan polisin başının açık, bugün kapalı olması. Peki oy vermemek neyi değiştirecek? Ülkemizde oy kullanmamanın cüz'i bir para cezası var. Ama oy kullanmanın cezası paha biçilemez. Zira kullanmamanın bedelini şahıs ödüyorken kullanan insanların kullandıkları oyun bedelini bütün ülke ödemektedir. Oy kullanmayı caiz gören veya görmeyen hocalar, cemaatler şu anda ekranda yansıtılmış durumda. Videoyu durdurup ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Kur'an'da ve sünnette oy vermekle alakalı açık bir ifade bulunmadığı için buna içtihadi bir mesele diyenlere şöyle itiraz edilebilir. Malum mecellede Mevrid-i Nas'ta İçtihada mesa yoktur. Yani bir konuda Kur'an'da ve sünnette ifadeler varsa, hüküm varsa o konuda içtihat yapılamaz. Bu kaide gereği hocalarımız acaba naslara kat'i veya zanni bir delalet doğurup doğurmadığı açısından baktılar mı? Son 100 yılımızın meselesi olan oy, halife, hilafet gibi konularda kaç tane alim eser yazdı? Mesela az önce bahsettiğimiz Maide suresinin 50. ayeti için alimler çok açık ifadeler kullandılar. Peki Allah'ın hükmüne muhalif bunca kanuna ve yasaya hangi alim cevaz verebilir? Allah'ın hükümlerini hiçe sayan ve ayaklar altına alan, çağ dışı gören bir sistemde yönetici olmak nasıl olur da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a benzetilebilir? Dilediği gibi hükmedecek özgürlüğe sahip olan ve günahsız masum bir peygamberi laik bir sistemin yöneticisi olmaya benzetmek yanlış bir kıyastır. Zira sistemin içerisinde yöneticilerin hakları sınırlıdır. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam davetine başlayacağı ilk yıllarda Allah Azze ve Celle tarafından İlk inen ayetlerde tavizsiz davranması emredilerek kafirlere itaat etmemesi ve boyun eğmemesi konusunda uyarılmıştır. Onun için gel seni liderimiz yapalım diye tekliflerde bulunduğunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu reddetmiştir. Ben başa gelmezsem CHP başa gelir dememiştir. Tam anlamıyla istediğimiz bir yönetim olmasa da Ebu Cehillerin yönetiminden, onların şerrinden daha hafiftir dememiştir. Zira yönetim demek hüküm demektir ve Allah'ın hükmüyle hükmedilmeyecekse eğer o zaman inancımızın ne anlamı kalacaktır? Soruyoruz. Emanetleri ehline verin diye buyuran Allah Azze ve Celle adaletle hükmedemeyecek olan yöneticilere bu emaneti vermemizden razı mıdır? En özelimiz yatak odamız hakkında ayetler indiren Allah Azze ve Celle yöneticiler ve yönetim konusunda nasıl davranmamız gerektiğini gösteren ayetler göndermemiş midir? Bizi bu konuda içtihatlara mı havale etmiştir? Yoksa içtihat derken kendi istediğiniz şekilde karar vermekten mi bahsediyorsunuz? Evet, başka bir videoda anlattığımız üzere laiklik İslam'a aykırıdır. Bu konuda dünya alimleri arasında bir fikir birliği söz konusu. Demokrasi ise hakimiyeti Allah'a değil insanlara verdiği için İslam'daki şura ile çok az noktada benzemektedir sadece. Ve bazı haramları helalleştirebileceği için demokrasi İslam'a göre arızalı bir yönetim sistemidir. Yani oy vermedeki bir diğer arızada laiklik ve demokrasi gibi ön kabullerle seçime gitmektir. Oysa dinimizde yöneticiyi denetleyen ehlül hal vel akd denilen bir heyet vardır. Bu heyet ülkemizde bulunmasa da Amerika'da bu heyete benzer bir işlevde senato bulunmaktadır. Bizi eksik sistemlerle yönetmeye mahkum edenler kendileri bizim medeniyet mirasımızdan beslenmektedirler. Bizi laikliğe hapsedenler kendi kitapları üzerine yemin etmektedirler. O halde Müslümanlar tekrardan özlerine dönmek için halkı eğitmek ve davet çalışmaları yapmak zorundadırlar. Suni çözümlerle kendimizi avutmamalıyız. Parti metodu bir çözüm değildir. Çözüm eğitilmiş halktır. Ayrıca verdiğimiz oylarla her gün haramları işleyenlere vekalet verdiğimizi ve onlarla bu haramlar konusunda ortak olduğumuzu, hissedar olduğumuzu da unutmayalım. Sonuç olarak İslam'ın hükümlerini reddederek oy vermek küfürdür. İslam'ın hükümlerini reddetmiyor ama oy verdiği kişilerin haramları işleyeceğini bile bile onlara oy vermek ise haramdır. Allah Azze ve Celle hakkı hak diye bilip teslim olabilmeyi, batılı da batıl olarak görüp ondan sakınabilmeyi hepimize nasip eylesin.